Dün sabah Yunan hava sahasında ilginç şeyler yaşandı. Pilotların telsizlerinden net talimatlar yerine kesintisiz ve yüksek yoğunluklu bir parazit sesi gelmeye başladı. Ne kule uçakları net bir şekilde duyabiliyor ne de uçaklar kuleden sağlıklı talimat alabiliyordu. Hava sahası uzun bir süre kapatıldı. Yeni kalkışlar durduruldu. Havadaki uçakların bir kısmı komşu ülke hava sahalarına yönlendirildi. Ama olayın ardından yapılan resmi açıklamalar soru işaretlerini arttırdı. Sürekli ve istemsiz bir yayın ifadesiyle geçiştirilen kesinti kısa sürede farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Yunan kamuoyunda ve sosyal medyada tek bir soru dolaşmaya başladı. Bu yaşananlar basit bir teknik arıza mıydı yoksa Yunanistan'ın hava sahasına hedef alan görünmez bir müdahale mi söz konusuydu? Biz de bugün bu soruya cevap arıyoruz. Atina'da teknik olarak ne yaşandı? Merkez anten olarak adlandırılan sistem gerçekten neyi ifade ediyor? Türkiye'nin elektronik harp kapasitesi bu tür bir etkiyi oluşturabilir mi? Daha da önemlisi Türkiye bir şeyler deniyor olabilir mi? 4 Ocak sabahı Atina'daki hava trafik kontrolörleri pilotlarla iletişim kurdukları VHF bandında alışılmadık bir durum fark etti. Normalde pilot seslerinin net biçimde duyulması gereken frekanslarda sürekli ve kesintisiz bir yayın vardı. Daha da önemlisi parazit yalnızca tek bir frekansta değil, hava trafiğinin kullandığı birden fazla operasyonel frekansta aynı anda ortaya çıktı. Bu da teknik olarak basit bir kullanıcı hatası ihtimalini zayıflattı. Kontrolörlerin duyduğu şey tanımlanabilir bir konuşma değil, geniş bantlı, sürekli ve yüksek yoğunluklu bir gürültü. Bu tür bir sinyal havacılık literatüründe genelde enterferans yani yabancı bir yayının mevcut haberleşmeyi bastırması olarak tanımlanır. Durumun ciddiyetinin anlaşılmasıyla birlikte Yunan Sivil Havacılık Yönetimi acil prosedürleri devreye aldı. İniş ve kalkışlar durduruldu. Havadaki uçakların bir kısmı alternatif meydanlara yönlendirildi. Bazı uçuşlar görerek iniş prosedürleriyle tamamlandı. Ama dikkat çekici olan tek sorun telsiz iletişimi değildi. Aynı zaman diliminde Atina Kontrol Merkezi ile saha istasyonları arasındaki sabit haberleşme hatlarında da kesintiler yaşandı. Kontrolörlerin kendi aralarında ve teknik birimlerle kullandığı dahili telefon sistemleri de eş zamanlı olarak devre dışı kaldı. İşte bu detay olayın yalnızca radyo frekanslarında yaşanan bir parazit mi yoksa daha derin bir altyapı sorunu mu olduğu sorusunu kritik hale getiriyor. Çünkü bir elektronik karıştırma faaliyeti havadaki sinyalleri etkileyebilir ama yer altından geçen kablolu haberleşme hatlarını doğrudan susturamaz. İşte bu noktaya geldiğimiz zaman da analizin seyrini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü burada mesele artık daha çok yapısal bir zafiyeti işaret ediyor. Olayın ardından Yunan basınında ve sosyal medyada en sık tekrarlanan ifade merkez antenin devre dışı kalması oldu. Bu anlatı sanki Atina'nın ortasında yer alan tek bir dev antenin bütün ülkenin hava sahasını yönettiği izlenimini oluşturuyor. Ama modern havacılık sistemlerinde bir ülkenin hava sahasını kontrol eden, her şeyi tek başına yöneten fiziksel bir merkez anten bulunmaz. Muhtemelen karmaşık bir sistemi basitleştirerek anlatmak istediler bu şekilde. Peki sistem nasıl derseniz aslında biraz daha dağınık. Hava trafik kontrolörleri Atina'nın güneyinde yer alan Eleniko bölgesindeki kontrol merkezinde çalışıyor. Pilotlarla doğrudan konuşan antenler tabi burada değil. O antenler yüksek dağlara kurulurlar. Atina'da iki büyük merkez var ve iki dağda kurulu. Atina'nın doğusundaki Hymettus Dağı ve batısındaki Garenia Dağı. Kontrolör Eleniko'da merkezde mikrofona konuşuyor. Bu ses yer altından geçen fiberoptik hatlar üzerinden dağlardaki istasyonlara iletiliyor. Burada radyo sinyaline dönüştürülen ses uçaklara yayınlanıyor. Uçaklardan gelen yanıt da aynı güzergahı ters yönde izliyor. Esas sorunun işte bu kablo altyapısında yaşandığı söyleniyor. Yedekli olmayan bir altyapı kurdukları için bu sıkıntıyı yaşadıkları iddia edildi. Yani esas mesele merkez antenlere ulaşamamak oldu. Olayın ardından gündeme gelen en tartışmalı başlık Türkiye'nin bu kesintide bir rolü olup olmadığı sorusuydu. Yunan kamuoyunda ve bazı medya organlarında açıkça dile getirilmesi de dış kaynaklı bir müdahale ihtimali sıkça ima edildi. Dış kaynaklı müdahale denince tabii ki akla burada Türkiye geliyor. Bunu akla getiren esas etken de Türkiye'nin elektronik harp kabiliyeti. Bu yüzden bu noktada Türkiye'nin mevcut elektronik harp kapasitesine teknik bir çerçeveden bakmak gerekiyor. Elektronik harp denince akla elbette ilk olarak Koral geliyor. Bu yüzden bizde de sosyal medyada Koral yine yapacağını gibi paylaşımlar yapıldı. Ama durum pek öyle değil. Yani olamaz. Çünkü Koral'ın çalışma alanı ağırlıklı olarak radar frekanslarını kapsayan mikrodalga bandı. Atina'da yaşanan olaysa radarlarla değil, VHF bandında yürütülen sesli telsiz haberleşmesiyle ilgiliydi. Bu ayrım Koral'ın söz konusu kesintinin doğrudan faili olarak gösterilmesini teknik açıdan zayıf kılar. Zaten Koral iddiası da teknik bilgi zayıf
zayıflığından kaynaklanıyor. Normalde teknik olarak gündeme gelmesi gereken sistemler muhabere harbi için geliştirilmiş platformlar. Mesela Türkiye için konuşursak Ilgar, askeri adıyla Milkar 3A3 sistemi. Ilgar'ın görevi düşman unsurların haberleşme frekanslarını tespit etmek, bu frekansları dinlemek ve gerektiğinde yüksek güçlü karıştırma uygulamak. Ve Türkiye, Ilgar başta olmak üzere bu tarz sistemleri daha önce Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma ortamlarında kullandı. Yani bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Yani mesele yapabilir mi meselesi değil, yapar mı meselesi. Barış zamanında sivil havacılığı etkileyecek biçimde böyle bir riske girme ihtimali sıfır bile değil. Bir de elektronik harp kapasitesinin varlığı tek başına belirleyici değil. Bu kapasitenin nereden, hangi mesafeden ve hangi fiziksel koşullar altında kullanılabileceği en az onun kadar önemli. Türkiye ile Atina arasında en kısa mesafe 200 kilometre civarı. Havacılıkta kullanılan VHF bandındaki radyo dalgaları genel olarak görüş hattı prensibiyle yayılır. Dünyanın eğriliği nedeniyle belirli bir mesafeden sonra bu sinyaller karşı taraftaki alıcıyı göremez hale gelir. Atina hava sahasında kritik öneme sahip antenlerin bulunduğu Hymettus Dağı'nın yüksekliği yaklaşık 1000 metre civarında. Teorik hesaplamalar bu yükseklikteki bir alıcıyla Türkiye kıyılarındaki yüksek noktalar arasında sınırda bir görüş hattı oluşabileceğini gösteriyor. Ama dediğim gibi mesafe çok uzun. Ayrıca başta da söylediğim gibi sorun sadece radyo dalgalarıyla açıklanmıyor. Aynı anda birden fazla telsiz frekansı işlevsiz hale geldi. Yer tabanlı telefon ve veri hatları eş zamanlı olarak devre dışı kaldı. Kontrol merkezi saha istasyonlarıyla bağlantı kuramadı. Bu tür belirtiler daha çok merkezi bir altyapı arızasına veya zincirleme bir sistem çöküşüne işaret ediyor. Yunanistan'da her şey gibi Sivil Havacılık Otoritesi'nin uzun süredir kullandığı teknik altyapı da eski. Bunu zaten kendileri de defalarca açıkladılar. Yedekli bir sistem değil. En büyük handikap burada. Ve bu yedeksiz, riskli altyapıda bütün kritik bileşenler var. Bu çöküş çok doğal. Yani eldeki veriler kasıtlı bir dış müdahaleden ziyade yedekleme ve dağıtım mimarisi zayıf bir altyapının kendi içinde çökmesi ihtimalini güçlendiriyor. Sebep ne olursa olsun bizim bu konudaki dersimiz iletişim üzerine. Bu olayda iletişimin önemini bir defa daha görmüş olduk. Bir ülkenin envanterinde ne kadar gelişmiş uçaklar, radarlar veya hava savunma unsurları bulunursa bulunsun. Bu unsurlar arasındaki iletişim kesildiğinde sistem bütünlüğü ortadan kalkar. Türkiye'ye düşmanlık edeceğiz diye milyarlarca doları askeri teknolojilere harcadılar. Daha da önemlisi olmayan bir parayı harcadılar. Kaynak ayıramadıkları için de şimdi sivil havacılık iletişimini bile yönetemez hale geldiler. Düşünün ki daha barış ortamında bunu yaşadılar. Herhangi bir savaş durumunda Türkiye'nin Yunanistan'ın iletişimini kesmesi bir saatini almayacaktır muhtemelen. Çünkü modern savaşlarda hedef alınan ilk unsurlar çoğu zaman platformlar değil. Onları birbirine bağlayan ağlardır. Atina'daki olayda herhangi bir dış müdahale olmasa bile sistemin kendi kendine bu kadar kolay devre dışı kalabilmesi dış müdahale durumunda direncin nasıl zayıf olacağını da gösterdi bize. Yani şu an Yunanistan için burada tartışılması gereken mesele kim yaptı sorusundan çok sistem neden bu kadar kolay çöktü sorusu. Tabi onlar yine meseleyi Türkiye'ye bağlama yolunu tercih edeceklerdir. Komplo teorilerini çok seviyorlar. Neyse yani kısacası tüm veriler bir araya getirildiğinde Atina'da 4 Ocak sabahı yaşanan kesintinin büyük olasılıkla dış kaynaklı bir saldırıdan değil, yapısal ve kurumsal bir altyapı zafiyetinden kaynaklandığı görülüyor. Türkiye'nin elektronik harp alanında bu tür bir etki oluşturabilecek teknolojiye sahip olduğu tartışmasız bir gerçek. Ama barış zamanında sivil havacılığı doğrudan etkileyecek ve uluslararası kriz oluşturma riski taşıyacak bir müdahale rasyonel değil. Hiçbir amacı da yok. Ayrıca olay sırasında yalnızca radyo frekanslarının değil, yer tabanlı haberleşme hatlarının da devre dışı kalmış olması teknik açıdan bu ihtimali zayıflatıyor. Tabi bu olay bize bir gerginlik anında iletişimlerini ne kadar kolay kesebileceğimizi göstermesi açısından da kıymetli. Her şey düşündüğümüzden kolay olacak gibi. Allah'a emanet olun.